Merhaba sevgili seyirciler, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Sahur sofrasında güzel haşlanmış yumurta, domates, salatalık, biber böyle hem tok tutacak hem de inşallah gün boyu enerjimizi düşürmeyecek bir sahur tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Patatesli bir pide tarifi olacak. Hemen başlıyorum sevgili seyircilerim. 5 su bardağı unumuz var burada. 6 tane patates küp küp doğrayıp haşlayacağım birazdan. Sonra sırasıyla devam ediyorum. Zeytinyağı sevgili seyircilerim yarım çay bardağı, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane yumurta, yarım paket yaş maya. Üzeri için burada sevgili seyircilerim susamımız var. Kaşar peyniri, süt, güzel böyle nefis bir patatesli pide tarifi geliyor. Öncelikle yöntemimiz şöyle olacak. Hamuru hazırlamıyorum. Patatesli harcımızı güzel önce patatesleri soyup küp küp doğrayacağım. Doğradıktan sonra pişirdiğim suyundan hamurun içine verip böyle patates suyuyla ve süt karışımıyla hazırlanmış bir hamur hazırlıyoruz. Önce patatesleri soyup küp küp doğrayıp haşlıyorum. Sevgili seyircilerim, patatesi suyla buluşturup 6 tane patatesi doğradım. Doğradıktan sonra üzerine 1 litre su koydum. Ama sadece patatesin üzerine geçecek kadar olsun. Kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Bu pişirme esnasında tam pişmesine yakın buradan biraz suyundan alacağım. Kalanını biraz daha çektirmeyi planlıyorum. Buradaki hem suyu israf olmasın hem de hamurumuz lezzetli olsun düşüncesiyle patatesi pişirmiş olduğumuz sudan 1 bardak alıyorum. 1 bardak patates suyu. Şurada kalanla biraz daha pişecekler patateslerimiz. Şimdi az bir su kaldı. Onu da birazdan çekecek. Tam böyle lokum gibi püre haline getireceğiz patatesi. Şimdi burası hızlıca soğurken sevgili seyircilerim biz şimdi hamur için neler yapıyoruz? Hemen o bölüme geçiyorum. Burada 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz var. Önce tuzu veriyorum. Tuzu verdim. Tuz ile unu karıştırıyorum. 5 su bardağı un, bardak ölçümüz 200 mililitrelik bardaktan bahsediyorum. 1 tatlı kaşığı toz şekeri ortaya döktüm. Döktükten sonra buraya sevgili seyircilerim yarım paket yaş maya veya 1 paket instant maya. Her ikisi de olur Allah'ın izniyle. Burada şu andaki sütüm soğuk. Çünkü oradaki sıcak sudan geleceği için bir denge oluştursun diye soğuk süt koydum buraya. Oranın da bir an önce ilk sıcaklığın çıkmasını istiyorum çünkü. Kıymetli seyircilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce ortadan başlıyoruz. Şurada yağım var, yağı birazdan vereceğim. Onu üzerinde yoğurduktan sonra önce şeker, maya, süt güzelce eritiyorum. Burası tamamen mayanın erimiş olması gerekiyor. Ondan sonra eridikten hemen sonra yavaş yavaş şuradaki sıcak patates suyundan vereceğim. Hem lezzetli hem yumuşak yapıyor. Çünkü zaten patatesi haşlıyoruz. Suyunu da böylelikle değerlendirmiş olalım sevgili seyircilerim. Evet, süt maya karışımı şu anda eridi ve buradan ilk sıcaklığı çıkmış olan sudan veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir yarısını dökeyim. Eğer bir çok aşırı sıcaklık devam edecek olursa biraz burayı soğutmamız gerekecek. Şu an için gayet güzel görünüyor. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Kalanını dökebilirim artık. Evet, maya, şeker, süt ve haşlamış olduğumuz patatesin suyu ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. %100 patatesler de orada pişmiş olacak. Kapağını da hatta açayım yavaş yavaş artık buhara çıkmış olsun. 6 adet patates haşlanıyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Eğer hamurda un fazla gelirse patates suyum var oradan. Biraz daha ilave edebilirim. Şu an için sıvılar
gayet güzel görünüyor. İhtiyaç var mı yok mu? Şimdi sizlerle hemen paylaşacağım sevgili seyirciler. 5 su bardağı, çünkü unumuz var burada. Çok sert olmasını istemiyorum hamurun. Evet, şu an için şuraya biraz daha patates suyundan almak istiyorum. Sevgili seyircilerim, gelir misin canım? Biraz daha bize patates suyu, yarım bardak daha verdi. Güzel. Şuraya bismillahirrahmanirrahim. Elimizde yakmayalım. Ben acele ediyorum. Sizler ilk sıcaklığını çıkarttıktan sonra koyun ki eliniz yanmasın kıymetli seyircilerim. Evet, tam şimdi ölçüyü verebilirim size. 1,5 su bardağı patates suyu, 1 bardak süt ile hazırlanmış kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkarmış olduk. Güzelce yoğurduktan sonra yarım çay bardağı zeytinyağını içine ilave edeceğim. Sevgili seyircilerim, hamurumuz gerçekten çok güzel oldu. Süt ve haşlanmış patatesin suyu ile hazırlandı. Zeytinyağını sonra verdim. Önce biraz hamur yoğururken zorlanıyor ama sonradan verilen yağ çok güzel yapıyor hamurun kıvamını. Sevgili seyircilerim, üzerine hemen bir streç film kapatıyorum. Şöyle bir yarım saat kadar bulunduğu ortamda mayalansın. Mayalanırken içinden suyunu almış olduğumuz patatesler tamamen suyunu çekinceye kadar pişti. Şu anda patatesi görüyoruz. Sevgili seyircilerim, soğutma çalışmalarına başladım. Sıcaklığı çıksın diye. Şimdi buranın üzerine çay bardağı ile süt vereceğim. Yani burada bir patates püresi yapıyormuş gibi, sadece içine yağ koymadan sevgili seyircilerim, hiç yağ koymadan süt veriyorum. Bir çay bardağı sıcak patatese tuzunu ilave ediyorum. Çünkü pişirirken tuz koymamıştım. Hamura tuz koyduğum için bir de haşlamış olduğum patatese tuz koyup dengenin bozulmasını istemedim. Tuzlu olabilir. Çünkü sahurda yenilecek. Az bir şey karabiber. Çok fazla olmasın. Gün içinde hararet yapabilir. Evet, sahurda, iftarda, normal zamanda her zaman güzel yiyebileceğiniz bir pide tarifi ortaya çıkıyor sevgili seyircilerim. Patatesli olması, güzel böyle yumuşacık olup ısıtıp her zaman yiyebileceğiniz çok güzel bir pide tarifi paylaşıyorum sizlerle sevgili seyircilerim. Güzel şöyle patatesi eziyorum. Burası tamamen soğumuş olacak. Sevgili seyircilerim, hamurum da yarım saat mayalanacak. Mayalandıktan sonra 4'e bölüyorum. 4 tane puf puf olan güzel bir pide geliyor sizler için. Hamurumuz yarım saat dinlendi, mayalandı kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen tezgaha alacağım. Biraz un serpiyorum. Burada yumuşacık, gerçekten puf puf olan bir hamur sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Çok yumuşak, pufutuk bir hamur oldu. Pide yapıyoruz. Sahur için patatesli pide. 5 su bardağı un ile hazırladık. Sevgili seyircilerim, tuzunu, şekerini koyduk. İçine süt ve pişirdiğimiz patatesin suyundan koyduk. Patatesin suyunu verince hamur ekstradan çok güzel oluyor. Şu yumuşaklığa baksanıza sevgili seyircilerim. Puf puf, görüyor musunuz? Evet, çok güzel oldu. Şimdi hemen nasıl hazırlandığını da sizlerle paylaşayım. Önce bu bezeleri şöyle bir yuvarlıyoruz. Kıymetli seyircilerim, yuvarladıktan sonra patatesli harcımız soğudu. Soğuduktan sonra üzerine kaşar peyniri rendeledim. 100 gram kaşar peyniri. Kaşar peyniri yoksa illa da şart değil. Olursa güzel olur. Sadece tuz, karabiber koydum. Ben acı yemeden duramam derseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Ama biraz gün içinde yanabilirsiniz. Hararetiniz olabilir sevgili seyirciler. Şimdi bakın, görüyorsunuz yumuşacık puf puf olan hamurlarımızı şöyle kenara alıyorum. Bir tanesini açacağım. Hızlıca bir tanesinin yapımını sizlerle paylaşayım. Hepsini paylaşacağım da
Önce bir tanesini hızlıca paylaşmak istiyorum. Sevgili seyircilerim, bakın şöyle görüyorsunuz. Çok yumuşak patates ve patates suyu giren hamur müthiş lezzetli oluyor sevgili seyircilerim ve yumuşacık oluyor. Hiç bayatlamayan, ısıtıp böyle sıcakken yediğinizde müthiş bir tat bırakıyor. Her zaman için sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Çünkü hamur işleri soğuk yenildiği zaman sertleşebilir kıymetli seyircilerim. Evet, şöyle hamurumuzu açtık. Hemen bir tane tezgahımı şöyle bir toparlayayım. Unları bu tarafa doğru alıyorum. Aldıktan sonra hemen bir yağlı kağıt geliyor. Yağlı kağıdımızı aldık. Aldıktan sonra hemen yağlı kağıdın üzerinde patatesli harcıyla buluşturacağım. Neden böyle yapıyorsun Oktay Usta derseniz, çünkü hamur çok yumuşak. Patates püresi de bakın yumuşacık sevgili seyircilerim. Şu dokuya bakın. 4'e bölüyorum. Patates püresi içinde olan güzel bir sahur pidesi hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Uçları sevgiyle birleştiriyorum. Şöyle 4 tanesi bir araya geldi. Gelir misiniz canım? Sonra da şu kulakçıkları içeriye doğru alıyoruz. Sevgili seyircilerim, şurada bir kaynaştıralım. Burada birbiriyle bir kaynaşsın. Güzelce. Kaynaştınız mı canım? Heh, kaynaştılar. Hafiften şöyle üstüne tak tık 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 parmaklarınızla vurun. Ama asıl ters çevirdikten sonra merdaneyi hafiften geçeceğim üzerinden, patlatmadan. Şöyle yapıyoruz. Yırtılma, açılma olmasın diye elinizi getirdiniz. Şuradan yağlı kağıttan destek verdiniz. Tak aldınız böyle. Yeniden yağlı kağıdın üzerine alıyoruz. Şöyle sevgiyle elimizle yayıyor. Merdaneyle hafiften geçiyoruz. Sonra fırın tepsisine alıp yumurta, susam ve çörek otuyla buluşma anı oluyor. Sevgili seyircilerim, 4 tane pidemiz çıktı. İçleri patatesli sahur pidelerimiz fırına gitmeye başladı. 20 dakika sürdü pişmesi. 190 derecelik ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz. Tamamını pişirdikten sonra doku testine geçeceğim inşallah sizler için sevgili seyircilerim. Şimdi fırın yolculuğu alt üst pişirme bölümünün orta katında sevgiyle pişiyor sahur pidelerimiz. Kıymetli seyircilerim, sahur pidelerimiz hazır. Kat kat geldiler. Üzerine hafiften bir zeytinyağı sürerseniz daha parlak ve daha yumuşak olurlar. Verdiğimiz ölçüden çıkan pideyi paylaşıyorum sizlerle. Bayağı bir çıktı, bereketli oldu elhamdülillah. Cenab-ı Allah'ın birbirinden güzel nimetler nasip ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına bizi kavuşturdu. İftara, sahura kavuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Sevgili seyircilerim, şimdi hemen pidemizin nasıl piştiğini de sizlerle paylaşayım. Üstten kızarmış görüntüsü. Hemen altını da görelim. Bakın görüyorsunuz. Alt tarafından da bu şekilde kızarmış. Ve içi patates dolgulu olduğu için yumuşacık ve lezzetli. Ne kadar yumuşak Oktay Usta derseniz, bakın şöyle görüyor musunuz? Bakın. Getiriyorum, bastırıyorum. Şöyle katlıyorum. Sonra şöyle katlıyorum. Böyle istediğiniz şekilde katlayabiliyorsunuz. Yumuşacık bir dokuya sahip sevgili seyircilerim. Evet efendim, bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Ama yeni lezzetler de Oktay Usta'dan Ramazan ayı boyunca devam edecek. Sahur tarifleri, iftara özel tatlar
Elimden geldiğince en güzelini sizler için hazırlamaya çalışacağım. Kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız, beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açın ki yeni lezzetlerden anında haberdar olun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Hayırlı iftarlar.